Dünyanın en büyük savaş makinesi diye anılan Amerika son bir ayda yürüttüğü harekatta stratejik bir çıkmaza girdi. Savaşın ilk günlerinde Pentagon'dan pompalanan o şovlar ve kesin zafer söylemleri artık tamamen rafa kalktı. Sis perdesi aralandığında masada kalan tek şey Washington'ın izah etmekte zorlandığı ağır kayıplar ve nereye varacağı belli olmayan bir plansızlıktı. Amerika-İran savaşının üzerinden tam bir ay geçti. Artık elimizde somut veriler var ve işin gerçeği şu: bu veriler Amerika'nın yıllardır inşa ettiği o yenilmezlik iddiasını resmen yerle bir ediyor. Burada sormamız gereken çok kritik bir soru var. Amerika bu savaşta tam olarak ne kaybetti ve neden hala ortada mantıklı bir çıkış planı yok? Bunu cevaplamak için kayıpları tek tek ele alıp detaylandırmamız lazım. Çünkü GZT olarak elimizdeki liste bize sadece sahadaki askeri bilançoyu vermiyor. Aynı zamanda Amerika'nın savaşın ortasında nasıl bir stratejik körlük yaşadığını da çok net bir şekilde gün yüzüne çıkarıyor. GZT ailesi olarak 3 milyon hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye ve dünya medyasında olmayan haberleri, içerikleri sizler için hazırlıyoruz. Eğer sizler de görülmeyeni görmek, gizli ve konuşulmayanları duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tabloyu incelemeye önce insani kayıplardan başlayalım. Şu ana kadar 15 Amerikan askeri bu çatışmalarda öldü. Son resmi verilere göre yaralı Amerikan askeri sayısı 500'ü çoktan aştı. Bu kayıpların bir kısmı doğrudan İran'ın Amerikan üslerine hedef alan o nokta atışı drone ve balistik füze saldırılarının sonucu. Ancak işin operasyonel kazalar boyutu da var. Şimdi ekipmanlara geçelim. Çünkü asıl ağır fatura burada. Biri İran'da olmak üzere toplam 4 adet F-15 yok oldu. Bunların 3'ü Kuveyt'te dost ateşiyle düşürüldü. Toplam maliyeti 360 ila 400 milyon dolar olarak hesaplayabiliriz. Özel operasyonlar için tasarlanan 2 adet C-130J uçağı da F-15'i kurtarma operasyonu sırasında kaybedildi. Teknik arıza nedeniyle İran topraklarında mahsur kalan yaklaşık 220 milyon dolar değerindeki bu uçaklar içerisindeki hassas teknolojiler İran'ın eline geçmesin diye bizzat Amerikan kuvvetleri tarafından yerde imha edildi. Amerikan ordusunun arama kurtarma uzmanı olan HH-60 helikopterleri kurtarma süreci esnasında doğrudan İran ateşinin ortasında kaldı. Her iki helikopter de isabet almasına rağmen dumanlar içinde bölgeden kaçmayı başardı, ancak aldıkları ağır hasar nedeniyle saf dışı kaldılar. Bu iki helikopterin operasyonel faturası ise 40-44 milyon doları buluyor. Sadece devasa nakliye helikopterleri değil, F-18 savaş uçakları da İran'ın omuzdan atılan füzeleriyle burun buruna geldi. 26 Mart'ta İran'ın güneyindeki Çabahar yakınlarında alçak uçuş yapan bu uçaklardan biri bir Manpads füzesinin hedefi oldu. Füze uçağın hemen arkasında infilak ederek gövdede şarapnel hasarı oluştursa da uçak aldığı hasara rağmen üstüne inmeyi başardı. İsfahan'ın güneyindeki geçici iniş alanında konuşlanan 4 adet MH-6 helikopteri operasyon gidişatı sarpa sarınca bölgede mahsur kaldı. Yakın destek ve sızmalar için hayati önem taşıyan, tanesi yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki bu küçük helikopterler Amerika tarafından yerde vuruldu. 2 Nisan'da Kuveyt'teki üste düzenlenen şahit kamikaze drone saldırısında Amerikan ordusunun lojistik bel kemiği sayılan devasa bir CH-47 Chinook helikopteri doğrudan hedef alındı. Ağır yük ve asker taşıma kapasitesiyle harekatın vazgeçilmezi olan bu hava aracı yerdeki patlamanın ardından tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu tek bir helikopterin Amerikan bütçesine çıkardığı fatura ise yaklaşık 40 milyon dolar. UH-60 Black Hawk helikopterlerinden biri 23 Mart'ta Bağdat'taki zafer üssünde park halindeyken Hizbullah tarafından FPV drone'la yerinde vuruldu. Bir diğeri ise 3 Nisan'da İran'daki F-15 kurtarma operasyonu sırasında doğrudan hedef alındı. Tahmini maliyeti 50 milyon dolardan fazla denilebilir. KC-135 yakıt tankerinin biri Irak'ta havada çarpışarak düştü, biri ise hasar aldı. 13 Mart'ta 5'i Suudi Arabistan'daki Prens Sultan hava üssüne yönelik saldırıda hasar gördü. 27 Mart'ta bir tanesi daha imha edildi. Toplam KC-135 kaybı hasarı 550-650 milyon dolar diyebiliriz. Aynı gün aynı üsse düzenlenen saldırılarda Amerikan ordusunun en stratejik varlıklarından olan 2 adet C-130H elektronik harp uçağı da nasibini aldı. Düşman iletişimini felç etmek, radarları ve komuta zincirlerini bozmak için tasarlanan tanesi 165 milyon dolar değerindeki bu uçaklar yerde park halindeyken vuruldu. Toplamda 330 milyon dolarlık bu kayıptan sonra uçaklardan biri tamamen devre dışı kalacak kadar ağır hasar alırken diğer
diğeri ise uzun süreli bir onarım sürecine mahkum edildi. En yüksek kayıp veren hava platformuna gelelim. 14 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracı İran hava savunması tarafından vuruldu. Ürdün ve Körfez üslerinden 1-2 tanesi yerde İran füzesiyle yok edildi. Buradan toplam zarar 500 milyon dolar kadar. E-3 Sentry AWACS İran'ın füze ve drone saldırısında Suudi Arabistan'daki üste vuruldu. Aynı saldırıda bir tanesi de ağır hasar aldı. Maliyeti 1 milyar dolara yakın diyebiliriz. Basra Körfezi'nde İran tarafından vurulan yakın hava desteği uçağı A-10'un birim maliyeti ise 40 milyon dolar. 19 Mart'ta da İran saldırısında isabet alan F-35'in onarım maliyeti 95-120 milyon dolar kadar tuttu. Balistik füzeleri havada avlayan TAT sisteminin kalbi konumundaki ana radarlardan tam 4 tanesi Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da havaya uçuruldu. Bunun bedeli yaklaşık 2 milyar dolar. Asıl stratejik körlükse Katar'da yaşandı. 5000 kilometrelik menziliyle tüm bölgeyi izleyen 1,1 milyar dolarlık dev erken uyarı radarı doğrudan hedef alındı. Patriot bataryaları yoğun saldırılarda mühimmatı tüketip Bahreyn'de fırlatıcı hasarları alırken Irak'taki milyonluk taktik radarlar ufacık dronlara yem oldu. Toplamda 3,5 milyar dolarlık savunma ağını kaybeden Amerika bölgede o kadar çaresiz kaldı ki bu devasa güvenlik açığını kapatabilmek için acilen Güney Kore'deki yedek sistemlerini söküp Orta Doğu'ya kaydırmak zorunda kalıyor. Bunları da eklesek maliyet kaç yapar? Tüm saydığımız bu hava aracı kayıpları ve radarlar şimdiden tahmini olarak yaklaşık 7-8 milyar doları bulmuş durumda. Mühimmat ve operasyon giderlerini de eklediğimizde bu bir aylık savaşın Amerikan bütçesine çıkardığı toplam fatura 35 ila 45 milyar dolar arasında değişiyor. Yani Washington her geçen gün sahada sadece prestij değil, devasa bir ekonomik güçle kaybediyor. Bu miktar aslında Amerikan ordusu için çok daha kritik fırsat maliyetlere doğuruyor. Harcanan bu parayla yaklaşık 400-450 adet F-35 alınabilir, yani koca bir hava filosu baştan aşağı yenilenebilirdi. Sadece hava gücü de değil, birkaç düzine yeni destroyer veya Columbia sınıfı nükleer denizaltı programının büyük bir kısmı bu bütçeyle finanse edilebilirdi. Dahası tüm Amerikan ordusunun bir yıllık Tomahawk, JDAM ve Patriot mühimmat stoğunun önemli bir bölümü bu kaynakla tazelenebilirdi. Alternatif olarak yeni nesil drone filoları, yapay zeka savaş sistemleri ve siber savunma altyapısına devasa bir yatırım yapılabilirdi. Özetle bu bütçe Amerika'nın gelecek 10 yıllık hava üstünlüğünü perçinleyebilir veya Pasifik'teki Çin karşıtı hazırlıklarında kritik bir hızlandırıcı rol oynayabilirdi. Ancak bu kaynağın bu kadar kısa sürede sahada erimesi hem envanter yenileme hem de üretim hatları üzerindeki baskıyı geri dönülemez bir noktaya taşıyor. İran savaşı sürecinde bizim en dikkatimizi çeken kayıplardan biri E-3 oldu. İran'ın uzun menzilli dronlar ve balistik füzelerle düzenlediği bu saldırıda 10 Amerikan askeri yaralandı. Ama asıl çarpıcı olan üste vurulan hedefler. Amerika kendi ticari uydu görüntülerini haftalarca geciktirip saklamaya çalışsa da sağdan sızan fotoğraflar gerçeği ortaya çıkardı. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin çok kıymetli E-3 havadan erken uyarı ve kontrollü AWACS uçaklarından biri tamamen kül oldu. Uçağın arka kısmı yanmış ve etrafa enkazı saçılmış. Amerikalıların bu uçakları hasarı en aza indirmek için üssün izole noktalarına dağıttığını görüyorduk. Hedef alınmalarını zorlaştırmak için sürekli yerlerini değiştiriyorlardı ama belli ki işe yaramamış. Yarım milyar dolarlık bir E-3 uçağını kaybetmek neden bu kadar önemli? Bu uçaklar gökyüzündeki gözler gibidir. Gelen füzeleri tespit etmek ve hava savaşını yönetmek için kritik öneme sahipler. Aynı anda 193 kilometrelik bir alanı tarayıp havadaki füzelerden tutun da yerdeki tanklara kadar tam 600 farklı hedefi tek seferde takip edebiliyor. İçerisindeki 20'ye yakın uzman topladığı bu veriyi saniyesinde sahadaki savaş uçaklarına, denizdeki gemilere veya doğrudan Pentagon'a aktarıyor. Sırf bu uçak havada diye fırlatılan bir şahit drone'u yer radarlarına kıyasla tam 85 dakika daha erken tespit edebiliyor. Amerika savaş başlamadan önce Orta Doğu'ya bu uçaklardan tam 6 tane göndermişti. Asıl sorun şu ki Amerikan ordusunun elinde bu uçaklardan zaten topu 16 tane kalmıştı. Filo çok yaşlı ve bakımı da zaten inanılmaz zor. Yani o 16 uçağın hepsi aynı anda uçuşa hazır olmuyor. Bunun yerine uzay tabanlı yeni bir sensör ağı kurmak istiyorlardı ama o teknolojinin tam oturmasına daha yıllar var. Geçici çözüm olarak
İlk yeni E-7 uçaklarını sipariş ettiler. Sonra bütçeden kısıp vazgeçmeye çalıştılar. Araya meclis girdi derken o programda fena halde gecikti. Yani ellerindeki az sayıdaki uçaktan birini kaybetmeleri zaten gecikmiş olan yeni programlarla birleşince Amerika'yı sahada gerçekten çok sıkıntılı bir duruma sokuyor. İran'ın bölgedeki radar sistemlerini ve hava savunma ağının gözlerini kör etme stratejisi belli ki işliyor. O yüzden doğrudan bir E-3 uçağını kasıtlı olarak hedef almaları hiç de şaşırtıcı değil. Peki bu uçakların yerini nasıl nokta atışı buldular derseniz, Amerika kendi uydularını karartsa da Çin ve Rusya muhtemelen İran'a istihbarat sağlamaya devam ediyor. Şimdi Irak cephesinden gelen şu son görüntülere bir bakın. Amerika'nın tıbbi tahliye için kullandığı Black Hawk helikopterleri ve hava savunma sistemlerinin gözü kulağı olan Sentinel radarının nasıl vurulduğunu inceleyelim. Hedefte Bağdat yakınlarındaki Zafer üssü var. Kamera hızla alçalıyor, binaların üstünden süzülüyor. Ufak bir beton bariyeri aşıyor ve karşısındaki Amerikan ordusuna ait bir Black Hawk helikopterini vuruyor. Ama asıl sarsıcı olan ikinci video. Burada hedefte Sentinel radarı var. Radarın anteni fırıl fırıl dönüyor. Yani sistem tamamen aktif ve çalışır durumda. Gökyüzünü tarıyor ama burnunun dibine kadar giren tehdidi göremiyor. Onu uzaktan kaydeden başka bir drone'un açısından çok net bir şekilde izliyoruz şu anda. Radar tam isabet alıyor ve bir anda alevler içinde kalıyor. The War Zone'a göre dronların radarlara yakalanmadan üssün kalbine sızabilmesinin iki nedeni olabilir. Ya üssün burnunun dibinden fırlatıldılar ya da elektronik sinyal bozuculardan hiç etkilenmeyen fiber optik kablo kullandılar. Amerika için şok edici olaylardan biri de Kuveyt semalarında yaşandı. Artık bilerek mi yapıldı yoksa yanlışlıkla mı bilemiyoruz. Askeri terminolojide Blue on Blue olarak bilinen tam bir dost ateşi felaketi meydana geldi. Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne ait tek bir F-18 savaş uçağı, Amerika'nın en güvendiği vurucu güçlerinden olan 3 adet F-15 savaş uçağını peş peşe düşürdü. Olay sırasında Kuveyt hava sahasına sızan çok sayıda İran kamikaze drone'u vardı. Hatta bu dronlardan biri gidip Amerikan lojistik merkezini vurmuş ve 6 Amerikan askerinin ölümüne yol açmıştı. İşte tam bu anlarda gökyüzündeki dronları avlamaya çalışan Kuveyt pilotu Amerikan F-15 uçaklarını düşman unsuru sanarak füzelerini ateşledi. Olayda vurulan 3 uçağın mürettebatı fırlatma koltuklarını kullanarak hayatta kalmayı başardı. Yine Kuveyt'ten gelen görüntüler Amerikan tesislerinin yeni tehditler karşısında ne kadar kırılgan hale geldiğini ortaya koyuyor. Görüntülerdeki hasar profiline bakınca operasyonun rastgele bir bombardıman olmadığı belli. Barınma üniteleri ve helikopter bakım hangarları tam tepeden cerrahi bir nokta atışıyla vurulmuş. Burada amacın sadece personeli hedef almak değil, doğrudan üstün hava unsurlarına destek sağlayan teknik bel kemiğini kırmak olduğu çok açık. İşin lojistik boyutunu gösteren karelerde ise ciddi bir taktik hata var. Açık alanda aralarında hiçbir koruyucu bariyer olmadan son derece sıkışık park edilen askeri araçlar hedef alınmış. Peki ama İran, Amerikan ordusuna karşı bu devasa kayıpları nasıl verdirdi? Hangi sistemlerle o uçakları gökyüzünden indirdi, hatta yerde vurdu? Uzun menzilden başlayalım. Amerikan ordusunun F-15 ve yakın hava desteği sağlayan A-10 savaş uçaklarını düşürmek için İran yerli S-400 benzeri olarak bilinen Bavar 373 sistemlerini ve Rus yapımı S-300 bataryalarını kullandı. Amerikan jetleri henüz tehlikenin merkezine gelmeden bu devasa füzelerin kilitlenmesiyle karşı karşıya kaldı. Biraz daha aşağıya orta ve kısa menzile indiğimizde ise o milyonlarca dolarlık MQ-9 Reaper dronlarını ve operasyon bölgelerinde süzülen helikopterleri avlayan sistemleri görüyoruz. Burada sahneye Rus yapımı Tor M1 ile Pantsir S-1 ve İran'ın yerli üretimi olan Hordat 15 bataryaları çıktı. Özellikle nispeten yavaş uçan insansız hava araçları ve devasa kurtarma helikopterleri için bu sistemler aşılması zor bir duvar ördü. Peki radarların altından uçarak kurtulmaya çalışanlar ne oldu? Vadilerin arasına saklanan helikopterleri ve alçak uçuşla manevra yapan F-18 jetlerine omuzdan atılan hava savunma füzeleri yani Mempets bataryaları bekliyordu. Misak-2 ve Rus Igla tipi bu taşınabilir ısı güdümlü füzeler dağların arkasından aniden çıkarak UH-60 ve HH-60 helikopterlerini saniyeler içinde hedef aldı. İşin üst saldırıları boyutuysa çok daha can yakıcı ve asimetrik denebilir. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan hava üssü veya Kuveyt'teki askeri yerleşkelere yönelik saldırılarda amaç havada vuramadıklarını yerde avlamaktı. Bunun için ucuz ama ölümcül şahit kamikaze dronlarını ve hassas balistik füzeleri kullandılar. Bunca mali zarar tabii ki Amerika'nın bittiği anlamına gelmiyor. Trump 92 milyonluk bir ülkeye savaş açtı ama ortada başından beri çok temel bir sorun vardı. Silahlar sustuğunda, toz bulutu dağıldığında ne olacağına dair masada hiçbir plan yoktu. Washington'ın en tehlikeli varsayımı ağır bombardıman baskısı altında İran
İran halkının ayaklanıp rejimi içeriden çökerteceği beklentisiydi. Ancak sahadaki sosyolojik ve askeri gerçekler masa başındaki senaryolara uymadı ve bu beklenti tamamen boşa çıktı. Bu noktada İran'ın oyun planını iyi okumak gerekiyor. Tahran'ın bu asimetrik savaşta Amerikan ordusunun cephede yenmesine veya görkemli taktiksel zaferler kazanmasına hiç gerek yok. Onların stratejisi çok daha yıpratıcı bir temele dayanıyor. Bölgedeki Amerikan müttefiklerini, küresel enerji piyasalarını ve Amerika kamuoyunu sürekli bir kriz beklentisi içinde tutmak onlar için yeterli bir başarı. Sadece Hürmüz Boğazı'nı kapatma veya petrol sevkiyatını aksatma ihtimali bile dünya ekonomisini rehin almaya yetiyor. Bu konudaki videomuza göz atmanızı öneriyoruz. Hamaney'in kafasındaki stratejik hesap aslında başından beri belliydi. Kurulan bu yapının Amerika'nın ve refah içindeki körfez ülkelerinin dayanabileceğinden çok daha fazla acıyı, ambargoyu ve yıkımı tolere edebileceğine inanıyorlar. Bu dayanıklılık testi askeri ateş gücünün ötesinde tam bir sabır savaşı anlamına geliyor. Geldiğimiz noktada sağdaki tablo bize açıkça şu gerçeği gösteriyor. İran bu uzun vadeli yıpratma ve sürekli tehdit taktikleriyle askeri olarak kendisinden kat be kat üstün olan bir gücü sahada kelimenin tam anlamıyla stratejik bir yorgunluğa sürüklemeyi başardı.